Bundan birkaç gün önce sizlere seride görmüş olduğumuz Anodite ve Nazcanlar hakkında kimin daha güçlü olduğunu açıklayacağım bir video yapacağımı duyurmuştum. Aslında bu ikilinin gireceği mücadele için birçok tez ve düşüncem var ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Zaten bu tarz içeriklerin geleceğini sizlere çok öncesinden söylemiştim. Geçenlerde bu konuda biraz düşündüm ve hem seride gördüklerimizden yola çıkacak hem de olaya biraz kafa patlatarak ikili arasında geçecek bir savaş senaryosunda kimin nasıl kazanacağını konuşacağız. Ancak videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına hype puanlarınızı da videoların altına atabilirsiniz. Evet, o zaman isterseniz hemen videomuza geçelim. Seninle konuşuyorum. Bana bak. Bana bak. Şu andan itibaren Tennysson ailesi yasaklı bölge. Eğer bir daha sevdiklerimizden birine saldırırsanız ya da incitirseniz veya yolda giderken birine çarparsanız sizi bekleyen şey bu olacak. İlk olarak Anodite'ların güçlerinden ve yeteneklerinden bahsedelim. Ben 10 serisinde Anodite'lar güçlü ve gizemli bir uzaylı türü olarak biliniyor. Bu türün en göze çarpan yeteneği elbette evrenin temel enerji kaynağı olarak kabul edilen mana enerjisini kontrol edebilmeleridir. Bu enerjiyi çeşitli amaçlar için kullanabilirler. Anodite'lar düşünceleri okuma ve başkalarıyla telepatik iletişim kurma yeteneğine sahiptirler. Ayrıca sahip oldukları zihinsel güçleriyle nesneleri hareket ettirebilir ve manipüle edebilirler. Enerjiyi kontrol edebilir ve farklı enerji formlarını kullanabilirler. Bu yetenekleriyle enerji atakları yapabilirler. Anodite'lar enerjiye dönüşebilir veya enerji formunda seyahat edebilirler. Bu özellikleri fiziksel olarak yaralanmadan veya sınırlı olmayan bir hızla hareket etmelerini sağlar. Aynı zamanda seri içinde bazı Anodite'ların uzay ve zaman üzerinde sınırlı manipülasyon yetenekleri olduğunu görmüştük. Yaşam enerjisi sayesinde tedavi yeteneklerine sahiptirler. Bu yetenekleriyle kendilerini veya başkalarını iyileştirebilirler. Belirli koşullar altında form değiştirme yeteneğine sahip olabilirler. Bu durumda güçleri ve yetenekleri genellikle artar. Anodite'lar genellikle yüksek bir evrimsel seviyeye ve bilgilik düzeyine sahip olarak bilinirler. Diğer uzaylılarla karşılaştırıldığında daha karmaşık ve gizemli bir doğaya sahiptirler. Her Anodite bireyi farklı yeteneklere sahip olabilir. Bu nedenle bu özellikler genel özellikler olarak kabul edilir. Her birey için farklı detaylar eklenebilir. Evet, bana kalırsa Anodite'lar hakkında bilinmesi gereken en önemli güçler bunlardı. Sen de kimsin böyle? Her kimse yolumuzdan çekilmesi gerek. Şimdi ise Nazcanların güçlerinden ve yeteneklerinden bahsedelim. Ben 10 serisinde Nazcanların güçleri ve yetenekleriyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmasak da Nazcanlar genellikle teknolojik açıdan gelişmiş bir uzaylı tür olarak biliniyor. Bu türler ileri düzeyde teknolojiye sahip bir medeniyetin üyeleridir. Bu nedenle uzay gemileri, robotlar, enerji silahları gibi gelişmiş teknolojilere erişimleri vardır. Nazcanlar genellikle uzayda seyahat eden bir tür olarak bilinirler. Bu onların farklı gezegenler arasında kolayca hareket edebilmelerini sağlar. Hatta bu canlılar 26 boyutlu oldukları için boyutlar arası seyahat etme olanakları da vardır. Bilim ve teknoloji konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilirler. Bu sayede karmaşık problemleri çözmekte ve yeni teknolojiler geliştirmekte ustalaşırlar. Genellikle kendi gezegenlerini veya uzay gemilerini korumak için güçlü savunma sistemlerine sahiptirler. Bu sistemler enerji kalkanları, otomatik savunma taretleri gibi özellikler içerebilir. Bazı versiyonlarında Nazcanlar psikik yeteneklere sahip olabilirler. Bu yetenekler telepati, telekinezi gibi güçleri kapsayabilir. Zaten seri içinde Nazcanların bu yeteneğini görmüştük. Farklı gezegenler ve medeniyetler hakkında bilgi toplamak ve analiz etmek için özel olarak yetiştirilmiş olabilirler. Bu nedenle gözlem yetenekleri ve bilgi birikimleri oldukça geniştir. Ben 10 serisinde Nazcanlar hakkında çok da derinlemesine bir bilgi bulunmamakla birlikte genel olarak bu türün sahip olduğu özellikler bunlar olacaktır. Elbette bu canlıların belki de çok daha fazla yeteneği olabilir. Ancak bizler bu türü seri içinde oldukça az gördüğümüz için başka ne tarz yetenek ve güçleri var henüz bilmiyoruz.
Şimdi ise ilk olarak iki türün de başa baş bir rekabette neler yapabileceğini tartışalım. Öncelikle Unodite'lar ve Naljanlar arasında bir savaş senaryosu düşünelim. Her iki türün de kendilerine özgü güçlü yönleri var. Bu yüzden bu savaş ilginç ve dinamik olabilir. Naljanlar gelişmiş teknolojileri ve stratejik zekalarıyla bilinirler. Savaşta öncelikle uzay gemileri ve robotik savunma sistemleri kullanarak savunma pozisyonları oluşturabilirler. Teknolojik silahlarıyla enerji ataklarını engellemeye çalışırlar ve stratejik yerleşimlerinde savunma hatlarını kurarlar. Bu durumda Unodite'lar mana manipülasyonu ve enerji kontrolüyle güçlü bir şekilde karşılık verebilirler. Öncelikle Naljanların enerji kalkanlarını veya teknolojik savunmalarını manipüle ederek etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Telepati ve telekinezi gibi yeteneklerini kullanarak düşmanın iletişimini keser ve robotik sistemlerini devre dışı bırakırlar. Başlangıçta Naljanlar teknolojik üstünlüklerini kullanarak Unodite'ları savunma sistemleriyle durdurmaya çalışırlar. Ancak Unodite'lerin enerji manipülasyonu güçlü bir silah olarak kullanıldığında Naljanların savunmalarını geçebilir. Unodite'lar sürekli hareket halinde olup enerji formunda saldırılar düzenlerken Naljanlar savunma sistemlerinin sürekli olarak ayarlamak zorunda kalır. Savaş uzun süre devam ederse Unodite'ların enerji manipülasyonu ve çok yönlü yetenekleri onlara avantaj sağlayabilir. Ancak Naljanların teknolojik savunmaları ve stratejik zekaları da savaşı dengeleyebilir. Kazananı belirlemek için her iki tarafın stratejik kararlılığı ve savaş sırasında gösterecekleri esneklik önemlidir. Muhtemelen uzun vadeli bir savaşta Unodite'lerin enerji manipülasyonu ve adaptasyon yetenekleri sayesinde avantaj sağlayabileceği düşünülebilir. Yaşanabilecek ikinci bir savaş senaryosunda Naljanlar bilgi toplama ve analiz yeteneklerini kullanarak Unodite'ların zayıf noktalarını belirlemeye çalışabilirler. Uzay gemileriyle taktiksel bilgi toplama görevleri yürütürler ve Unodite'ların güçlerini analiz edebilirler. Bilgiye dayalı olarak yeni planlar geliştirirler ve karşı hamleler yaparlar. Böylesi bir durumda Unodite'lar evrensel enerji etkileri ve manevi bağlantılarını kullanarak Naljanların taktiklerini öngörmeye çalışabilirler. Telepatik iletişimleri ve enerji manipülasyonlarıyla düşmanının bilgi toplama çabalarını engellemeye çalışabilirler. Evrenin doğal enerji akımlarını kullanarak savunma ve saldırı planları oluşturabilirler. Naljanlar ise bilgi toplama ve analizleri sayesinde Unodite'ların güçlerini daha iyi anlamaya başlayabilirler. Ancak Unodite'ların evrensel enerji etkileri ve manevi bağlantıları Naljanların gelişmiş teknolojik bilgi toplama araçlarını bazen geçersiz kılabilir. Unodite'lar savaşın enerjisini ve doğasını manipüle ederek Naljanların planlarını bozabilir. Bu senaryoda savaşın kaderi bilginin gücü ve evrensel enerji etkileri arasındaki dengeye bağlı olabilir. Naljanların teknolojik bilgi birikimi ve analitik yetenekleri savaşta önemli bir avantaj sağlarken Unodite'ların evrensel enerji manipülasyonu ve manevi bağlantıları da karşı hamleler yapmalarını mümkün kılar. Sonuç olarak bu senaryoda kazanan taraf dehasını ve enerji manipülasyon yeteneklerini daha etkili kullanan taraf olabilir. Ancak ben yine de yaşanabilecek bu senaryoda Naljanları biraz daha avantajlı görüyorum. Çünkü bilgi birikimi ve zeka anlamında oldukça gelişmişlerdir. Yaşadıkları milyonlarca yıl içinde kendilerini geliştirmiş ve teknolojilerini en iyi düzeye getirmeyi başarmışlardır. Yani olur da Naljanlar düşmanları hakkında yeterli düzeyde bilgi toplayabilir ve buna karşı önlemler ve silahlar geliştirebilirlerse elbette bir şekilde kazanan taraf olabilirler. Her iki senaryoda da kazanan tarafın belirlenmesi için her iki türün de güçlü yönlerini en iyi şekilde kullanması ve düşmanının zayıf noktalarını doğru bir şekilde tespit etmesi gerekir. Ben 10 serisinde Naljanlar ve Unodite'lar arasında bir savaş olasılığına ilişkin kesin bir cevap vermek zor. Ancak genel olarak Unodite'lar evrensel enerji manipülasyonu ve güçlü psikik yeteneklerle donatılmış bir uzaylı türü olarak biliniyor. Bu yetenekler onlara büyük avantajlar sağlayabilir. Naljanlar ise teknolojik üstünlükleri ve gelişmiş savunma sistemleriyle bilinirler. Ancak Unodite'ların enerji manipülasyonu ve psikik yetenekleri Naljanların teknolojik savunmalarını ve zekalarını aşabilir. Dolayısıyla bir savaş durumunda Unodite'ların evrensel enerji etkileri ve psikik güçleri Naljanların teknolojik üstünlüğünü ve savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilir. Bu durumda Unodite'ların kazanma olasılığı daha yüksek olabilir. Ancak her iki tarafın da savaş sırasında göstereceği zeka ve esneklik büyük önem taşır. Kesin bir cevap vermek yerine Unodite'ların doğası gereği daha geniş ve güçlü yeteneklere sahip olduklarını ve bu nedenle savaşta avantajlı olabileceklerini söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bizler seri içinde Naljanları pek tanıyamadık. Bu uzaylıları seri içinde daha fazla görmeyi ve elbette bu konuda daha fazla konuşmayı isterdim. Ancak Naljanlar seri içinde çok fazla görünmediği için elbette tüm yeteneklerini tam manasıyla bilemiyoruz. Bundan dolayı seri içinde daha çok görmüş olduğumuz Unodite'ların daha fazla gücü ve yeteneği olduğunu bildiğimiz için elbette her halükarda kazanan taraf olacaklardır. Belki de bu zafer Unodite'lar için biraz zor olacaktır ancak yine de günün sonunda kazanan taraf bence Unodite'lar olabilir. Yine de bu konu tartışmaya açıktır ve istediğiniz yorum yapabilirsiniz.
yapabilirsiniz. Benimle aynı da düşünebilirsiniz, farklı düşünebilirsiniz. Sonuçta burada iki güçlü karakterin kapışmasından bahsediyoruz. Evet dostlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım yaptığımız içerikten keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videolarımıza hype puanı göndererek içeriklerimizin öne çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.